8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Berrin Usta. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Fatma Hanım. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Siz? Biz de çok iyiyiz. Hocam herkes çok güzel dişlere sahip olmak istiyor, çok düzgün olsun istiyor. Herkesin böyle bir hedefi var, amacı var ama tabii ihtiyaçlar da böyle hani zamanda bize maalesef böyle bir oyunlar oynuyor, sınıyor bu konuda. Şeffaf plak tedavisi diye bir uygulama var. Bu nedir? Hangi hastalar için kullanılması önerilir? Şöyle, şeffaf plak tedavisi dediğimiz şey aslında bildiğiniz ortodontik tedavi. Ortodontik tedavinin bir alternatifi diyebiliriz. Çapraşık dişleri düzeltmek, onları dümdüz sıralamak, aynı zamanda çene problemleri, mevcut olan çene problemlerine müdahale etmek adına uygulanan bir ortodontik tedavi yöntemi. Herkes için uygun mu? Evet, herkes için uygun. Yani ortodontik tedavi yapılabilen, dişleri çapraşık olan ya da herhangi bir çene problemi olan herkese uygulanabilir halde kullanılabilen bir yöntem. Dişleri böyle çepeçevre saran ve hani ben ona diş lensi diyorum. Lens gibi dışarıdan bakıldığında çok da belli olmayan güzel bir uygulama. Tek bir plak da değil, birkaç 10 plak diyebiliriz. Yani hani 10, 20, 30 plakla plakları değiştirmek suretiyle her plak bir miktar diş hareketi gerçekleştirerek önceden planlanan bir yöntem. Bu eskiden gördüğümüz tel bu gri metal teller gibi bir yöntem değil. Görüntüyü daha estetik kılan bir yöntemden bahsediyoruz. Evet. Estetik olarak tabii ki daha az belli olduğu için, hemen hemen hiç belli olmadığı için tabii kullanım kolaylıkları adına da avantajlı bir yöntem şekli. Başarı olarak da aslında istediğimiz sonuca ulaşmak adına çok güzel ilerlemeler kaydediyoruz. Gayet güzel sonuçlar elde ediyoruz şeffaf plaklarla. Hocam peki şeffaf plak tedavisi için başvuran bir kişi ilk muayenede neler yapıyorsunuz? Süreç nasıl işliyor? Aslında ortodontik bozukluğu olan, dişinde çapraşıklık olan, estetik de olabilir. Bu sağlıkla ilgili bir durum da olabilir. Hastalar genellikle sağlıkla ilgili kısmını çok fark edemese de dişlerindeki çapraşıklıktan dolayı geliyorlar. Ama biz tabii ki onları her anlamda değerlendirmek adına kayıtlar alıyoruz. Öncelikle ağız içi, yüz fotoğraflarını alarak sonrasında panoramik bu dikdörtgen tüm dişleri bir arada gördüğümüz filmler, yan kafa filmi ya da daha ileri filmlerle kayıtlarımızı aldıktan sonra bir de 3 boyutlu tarama cihazlarıyla dişlerinin görüntülerini ekrana yansıtıyoruz. Ve 3 boyutlu olarak onların dişlerini, kapanış ilişkilerini incelemek mümkün olabiliyor. Bu kayıtları aldıktan sonra bir tedavi planlaması oluşturuyoruz arka planda. Bu planlama şeffaf plaklarda biraz daha farklı oluyor. Yani aslında tedavinin başında teknolojik bir takım uygulamalarla tedavinin sonunu öngörüp bunu da ekranda görebiliyoruz. Hatta görmek değil, gösterebiliyoruz. Bunu hastaya gösterdiğimiz zaman tedavi sonunda ne olacağını görmek ona iyi geliyor. Bize de iyi geliyor. Motivasyon oluyor. Evet, bu tabii çok motive edici bir durum oluyor hasta için de son halini görüyor olmak. Plak sayısı değişmekle birlikte vakadan vakaya değişiyor. Fakat hani sonunda kaç plakla o sonuca erişebileceğimizi tespit etmiş oluruz. Hastada tabii tedavi süresinin ne olduğu konusunda bir ön bilgiye sahip olmuş oluyor. Peki hocam, bu genelde çocuklarda görüyoruz biz bu telleri, çocuk dönemlerinde veya işte ergenlik aşamalarında vesaire. Çocuklara öneriyor musunuz bu şeffaf plağı ve yaş sınırı var mı? Şöyle, aslında yaş sınırı yok. Biz bunu 7'den 77'ye kadar kullanabiliyoruz. Ama çocuk deyince olay biraz daha farklılaşıyor. Bizim için çocuk hasta çok kıymetli. Çünkü büyüyen çocukta herhangi bir çene problemi ya da alt çene eklemiyle alakalı herhangi bir problem gözlemlediğimizde artık işin diş çapraşıklığından ziyade onlara yoğunlaşıyoruz. Çünkü ileriki yaşlarda da dişin çapraşıklığını düzeltebiliriz ama çeneyi büyüyen çocuklarda düzeltebiliyoruz, çene problemlerini. O yüzden ne kadar erken o kadar iyi mantığıyla hareket ediyoruz. Biz yani 6-7 yaşlarında biz çocuğu görmeyi arzu ediyoruz. O ilk ana dişler çıktığı dönemde. Arkadaki azı dişler ilk 6 yaşında çıkar, sonra ön dişlerde sürmeler başlar. O dönemlerde görmeyi arzu ediyoruz. Yani aslında veli bir problem görmese bile mutlaka bir ortodonti uzmanına götürüp bir problem var mı? Ya da bu çıkan dişlerde çene kaymasına sebebiyet verebilir mi? Ya da bir çene problemi var mı diye bakmak gerekiyor. Bir ortodonti uzmanına velinin götürmesi gerekiyor. Ama bu artık hani şeffaf plak ya da diğer yöntemler hiç fark etmez. Bir hareketli aparel olabilir ya da tel tedavisi olabilir, fark etmez.
Ama bu yaşlarda yapılan müdahalelerle ileride oluşabilecek büyük problemleri önüne geçmiş oluyoruz. Ama şeffaf plaklar biraz daha kullanımı avantajlı olduğu için çocuklarda daha eğlenceli hale getirerek hani onun çok canını yakmadığı ya da etraftan çok belli olmadığı için tercih konusu. Çok da güzel kullanıyorlar, çok da güzel sonuçlar elde ediyoruz. Yaş sınırımız da yok. İleriki yaşlarda da tedaviler yapmak mümkün. Özellikle böyle proteze hazırlık vakalarında yaşlar ilerledikçe de bu tedaviler çok güzel kullanılabiliyor şeffaf plaklarla. Peki hocam, şeffaf plak tedavisi kalıcı mı? Ya da düzeltilen dişler tekrardan eski haline dönebilir mi? Yani onu şöyle genelleyeyim. Yapılan tedavi eğer mevcut durum muhafaza edilmezse hani bütün tedavi bittikten hemen sonra dişlerde bozulmalar görülebilir. O yüzden biz tedavi bitirdikten sonra mutlaka pekiştirme tedavisi dediğimiz dişlerin mevcut durumlarını korumak adına bir başka tedaviye geçeriz. Bu böyle pasif bir tedavi. Hastanın yapacağı bir şey yoktur. Kontrollerle gider. Yani tedavi süresi kadar koruma altına almak gerekiyor. Bunun için de yine içten koruyucu teller takılabilir ya da koruyucu plaklar verilebilir geceleri. Bu hekimin ya da bakanın durumuna göre değişebiliyor. Eğer bunlar dikkate alınırsa ve bunları da tamamlanırsa tedavi bitiminde sonrasında tedavide geriye dönüşler olmaz. 20 yaşları da takip etmek lazım. Büyüyen çocuklarda 20 yaş dişleri sürmesiyle de dişlerde değişimler olabiliyor. Bunlara dikkat ettiğiniz müddetçe şeffaf plak tedavilerinde herhangi bir geriye dönüş olmaz. Şeffaf plak tedavisi ne kadar sürede tamamlanır? Bu da herkesin merak ettiği bir konu. Yani tabii burada da yine yani vakadan vakaya değişebiliyor. Yani çok şiddetli vakalar 1,5 sene sürebiliyor. 2 seneye sürebilen vakalar var ama ortalama biz 1 yıl diyebiliriz şeffaf plak tedavilerinde. Daha erken süren biten vakalarımız da olabiliyor. Şiddetine göre değişmekle birlikte ortalama 1 yıllık bir tedavi ile herkes istediği gülüşe sahip olabiliyor. Görüntüye sahip olabiliyoruz. Evet. Peki şeffaf plak tedavisi sırasında ağrı oluyor mu? Ya da konuşmayla ilgili problemlerle karşılaşılabiliyor mu? Ağrı çok şiddetli ağrılar olmuyor açıkçası. Yani bu yine hastanın ağrı işiyle alakalı. Ağrıyı çok hisseden kişiler var. Ya da hiçbir şekilde ağrı duymayanlar var. Ben bizzat kendim de deneyimledim. Benim ağrı işim yüksek ama yine de tabii bir dişi taktığınız zaman, plağı taktığınız anda baskıyı hissediyorsunuz. 1-2 gün sürüyor bu. Daha fazla sürmez. Plaklar 7 günde ya da 10 günde bir değiştiriliyor. O değiştirme esnasında tekrar taktığınızda yine bir basınç olabiliyor ama ben hep şey derim hastalarıma, akşam uyumadan evvel plağını değiştir, o basıncı ve ağrıyı hissetme diye. Ama ağrı çok şiddetli olmuyor. Ben ağrı şikayetiyle gelen hasta geri dönütlerde hiçbir şekilde duymadım. Konuşma? Konuşmayla ilgili sıkıntı yok. Yani hani dediğim gibi ben de kullandım. 1-2 gün bir perteklik olabiliyor ama sonrasında gayet normal konuşma devam edebiliyor. Hiçbir şekilde anlaşılıyor. Peki hocam şey dediniz, bir hafta sonra işte değiştirilmesi gerekiyor vesaire. Bu şeffaf plak tedavisi sırasında bu kontrole size gelme sıklığı nedir hastanın? Şöyle ben ilk plağı taktıktan sonra bir 10 gün sonra görmeyi istiyorum hastamı. Hani kullanabilmiş mi, adapte olmuş mu, herhangi bir şikayeti var mı diye. Sonrasında böyle plaklarını kendisine veriyoruz zaten hastalarının. Mesela 4 plak, 6 plak, 10 plak duruma göre. Ama hani şöyle 1,5-2 ayda bir görmeyi arzu ediyoruz ama şeffaf plakta şöyle bir avantaj var. Programı önceden bildiğiniz için hastayı mesela 3 ayda bir de görebilecek kıvama getirebiliyorsunuz. Bunu baştan planlayabiliyorsunuz. O yüzden yurt dışındaki hastalarımıza ya da hani seyahate giden, başka şehirde oturan hastalarımıza çok güzel. Bu şeffaf plaklarla ilgili bir şey daha soracağım. Ben de şeffaf plak kullanan birisiyim. Evet, Bu arada biliyorum. göstereyim Evet, size. evet. Kendi Evet. şeffaf plaklarımı az önce çıkardım. Evet. Program esnasında. Çünkü biraz dil sürçmesi olabiliyor zaman zaman karşılaştığım bir şey. Bunlar gece mesela yatarken diş sıkması olan insanlar için de aslında biraz avantaj gibi. Sanki bir kılıf gibi. Dişlerin aşınmasını ve yüzeyini de sanki biraz engelliyor, önlüyor gibi. Ne dersiniz bu konuda? Aslında tam olarak öyle değil. Şöyle, dişleri sıktığınız zaman bütün dişler eğer aynı anda değiyorsa, Evet. buradaki kuvvetler dişler aracılığıyla alt çene eklemine ve kafatasına çok dengeli gidiyor. Ve vücut bunu tolere edebiliyor. Çok ileri boyutlarda olmadığı müddetçe. Ama eğer hani arada bir şeffaf plak ya da herhangi bir şey olduğunda bir nokta teması varsa o zaman bu olay biraz daha tersine işliyor. O yüzden hani diş sıkma için kullanılan plaklar farklı. Yani şeffaf plaklar diş sıkma için kullanılmaz.
Ama tabii ki dişleri birbirinden ayırdığı için farklı avantajları da olabilir. Ama diş sıkma için kullanılan plaklarda bütün dişlerin, alt dişin hepsinin plağa değiyor olması, bir düzleme değiyor olması çok kıymetli. Eğer o şekilde hazırlanırsa yine kuvveti çok güzel tolere edip eklemle ilgili herhangi bir sıkıntı oluşturmaz, alt çene eklemiyle ilgili. Peki hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür Rica ederiz. ederim, Biz rica de buradan ederim. izleyicilerimize söylüyoruz. Çocuklarımız da 6-7 yaş itibariyle değil mi, en azından rutin kontrollere getirsinler ve Ay, geç kalmamış çok ufak olalım. bir şey eklemek istiyorum. Tabii. Eğer velilerin farkına vardığı, daha küçük yaşlarda kendilerinin bile gördüğü alt çenenin kayması gibi bir durum varsa daha erken de görmek gerekiyor. Yani Bir fark farkındalık ettikleri oluşturmak anda adına, evet, onun da özellikle bir altını çizmek Çizmiş isterim. olalım. Peki, çok Evet. teşekkür ederiz hocam. Rica ederim, verdiğiniz rica bilgiler için. ederim. Sağ olun. Ortodonti uzmanı Doktor Berrin Usta bizlerleydi. Kendisine verdiği bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.